Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanını seçmek için 115. kez toplandı. 115. kez. 5 ay 6 gündür ülkenin devlet başkanı yoktu ve milletvekilleri artık bu işi bir şakaya çevirmişti. Oy pusulalarına gerçek adaylar yerine Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Zeki Müren, aday bile olmayan bu isimler sandıktan çıkıyordu. O gün salona giren milletvekili sayısı bile yeterli çoğunluğa ulaşamıyordu. Oylama yapılmıyor ve kimse aceleci davranmıyordu ve kimse bir çözüm aramıyordu. Sandalyeler topluca boşalıyor ve herkes evine gidiyordu. Sanki ülkenin başsız kalması gündelik, sıradan bir mesele gibiydi. Ama bu kaosun arkasında çok daha derin bir çürüme vardı. Mecliste tek başına iktidar olabilecek bir parti yoktu. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi dışarıdan MHP ve MSP'nin desteğiyle ayakta duran zayıf bir azınlık hükümetiyle ülkeyi yönetiyordu. Karşısında Bülent Ecevit'in CHP'si vardı ve iki lider birbirini eşkıyanın başı, milli irade hırsızı gibi sözlerle suçluyordu. Sağ kendi içinde bölünmüştü. Sol kendi içinde bölünmüştü. Ve bu bölünme artık meclisin kürsülerinde değil, sokaklarda kurşunla çözülüyordu. Birazdan vereceğim rakamlar bir savaş raporundan değil. Bu Türkiye'nin gündelik yaşadığı bir gerçeklikti. 1978 ve 1979'da ölü sayısı yılda 1000'i aşmıştı. 1980'in ilk 8 ayında bu sayı 1900'ü geçti. Ama asıl korkutucu olan bu sayının her ay nasıl katlandığıydı. Ocak ayında 6 kişi öldü. Şubat'ta 13, Mart'ta 53 kişi, Nisan'da 88, Mayıs'ta 82. Haziran'da bu sayı aniden 230'a fırladı. Temmuz'da 341, Ağustos'ta 358 kişi. Darbe sabahına kadar sadece 1980 yılında terör kurbanı sayısı 1095 kişiye ulaşmıştı. Bunun anlamı şuydu: bir Türk vatandaşı sabah evinden çıkıp işine giderken akşam eve dönüp dönmeyeceğini bilmiyordu. Bir kahvehaneye girmek, hangi tarafta durduğunu açıklamak anlamına geliyordu. Ve bu şiddetin en karanlık anı 1978'in Aralık ayında Kahramanmaraş'ta yaşandı. 7 gün süren bir saldırı dalgasında Alevilere yönelik organize bir katliam gerçekleşti. Resmi rakamlara göre 107 kişi katledildi. Aralarında çocuklar ve hamile kadınlar da vardı. Ve saldırganlar güvenlik kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesiyle karşılaşmadı. Bu devletin artık sokakta kontrolü kaybettiğinin kanıtıydı. Ekonomi ise kanın aktığı sokaklardan farklı ama aynı derecede yıkıcı bir çöküş yaşıyordu. 1980 yılı Cumhuriyet tarihinin gördüğü en yüksek yıllık enflasyon oranını gördü. %116,6. Haziran ayında bu oran yıllıklandırıldığında %137,8'e kadar çıktı. Bu Türkiye tarihinin en yüksek rakamıydı. Dolar 1947'de sadece 1,30 lira değerindeyken 1980'e gelindiğinde 70 liraya fırlamıştı. Ve 24 Ocak 1980'de hükümet Türk lirasını %48,6 devalüasyon uyguladı. Ertesi gün gazete manşetleri dolar 70 TL diye haykırıyordu. Bir gün sonra ise fiyatlar serbest ve zamlar geldi başlığı çıktı. Gazete kağıdının fiyatı bile bir gecede 4 katına çıkmıştı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ülkenin döviz krizini tek bir cümleyle özetlemişti: 70 sente muhtacız. Akaryakıt, ilaç, hatta temel gıda maddeleri kara borsaya düşmüştü. Ekmek almak için kuyrukta saatlerce beklemek normaldi. Ve bu kaosun ortasında en çok acı çeken kesim ne sağcıydı ne de solcu. Sıradan insanlardı. Hiçbir ideolojiye bulaşmamış, sadece işine gitmek, çocuğunu okula yollamak, ailesini geçindirmek isteyen milyonlarca insan artık günlük hayatı bile güvenle yaşayamıyordu. O dönemi yaşayan bir üniversite öğrencisi yıllar sonra şunu anlattı: sağcı ve solcu meseleleri yüzünden akşam sokağa çıkamıyorduk. Ailelerimiz bir karmaşaya karışacağımızı düşünerek bizi üniversiteye göndermiyordu. İşte bu insanlar, hiçbir tarafa ait olmayan, sadece hayatta kalmaya çalışan o sessiz çoğunluk artık tek bir şey diliyordu: birinin her ne şekilde olursa olsun bu kaosu durdurmasını. Ve o birinin kim olacağı konusunda artık çok az seçenek kalmıştı. 12 Eylül 1980 sabahında saat 4'te Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda aynı şey oldu. Garnizonların kapıları aynı dakika açıldı. Tanklar aynı anda şehirlere indi. Asker aynı saatte
sokaklardaki en kritik noktaları, köprüleri, meydanları, devlet dairelerini, karakolları, haberleşme merkezlerini tek tek kontrol altına aldı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkenin sinir sistemini oluşturan bu kurumların hepsi beklenenin aksine hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirildi. Bu tek bir şehirde yapılan bir baskın değildi. Bu bir ülkenin tamamını saniyeler içinde sessizce ele geçirilmesiydi. TRT'nin yayını kesildi. Önce İstiklal Marşı çaldı. Sonra Harbiye Marşı. Ve o marşın bitiminde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in imzasıyla yazılan bildiri okunmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Bir gece önce yarın devam ederiz diyerek dağılan meclis bir daha asla toplanamayacaktı. Millet Meclisi feshedildi. Anayasa askıya alındı. Tüm yetkiler 5 generalden oluşan Milli Güvenlik Konseyi'nde toplandı. Ama siyasi liderlerin gözaltına alınma şekli Kenan Evren'in zihninde çok özel bir hesapla planlanmıştı. Kenan Evren 1960'taki 27 Mayıs darbesini hiç unutmamıştı. O darbede liderler sert ve askeri bir üslupla üniformalı ekipler tarafından gözaltına alınmış. Bu sertlik yıllarca hafızalarda kalmıştı. Evren bu sefer aynı hatayı tekrarlamak istemiyordu. Kalp krizi geçiren ya da fiziksel olarak incinen bir lider darbeye karşı büyük bir tepki toplayabilirdi. Bu yüzden farklı bir yöntem seçti. Demirel'in evine giden kişi askeri üniformalı bir komutan değildi. Demirel'in kendi partisinden. Kendisini yıllardır tanıyan Nahit Menteşe'ydi. Ecevit'e haberi veren de aynı şekilde. Kendisine yakın bir isim olan İrfan Özaydınlı'ydı. Kapıyı onların tanıdığı, güvendiği insanlar çaldı. Ve bu durumu bizzat o tanıdık isimler bildirdi. Bu sadece bir nezaket değildi. Bu Evren'in ne kadar hesaplı, ne kadar soğukkanlı bir planlama yaptığının kanıtıydı. Liderleri psikolojik olarak sarsmadan, fiziksel bir krize yol açmadan tam kontrollü bir şekilde sistemden çıkartmak. Demirel ve Ecevit Gelibolu'daki Hamzaköy'e gönderildi. Erbakan İzmir'deki Uzunada'ya. Ama bir isim o sabah hiçbir yerde bulunmadı. Alparslan Türkeş. Sıradan bir siyasetçi değildi. Ülkücü hareketin lideriydi. Türkiye'nin en disiplinli, en geniş tabanlı siyasi yapılarından birinin başıydı. Arkasında binlerce, hatta yüz binlerce taraftarı vardı ve generaller bu tarafların önemli bir kısmının silahlı olduğunu çok iyi biliyordu. Karargahta bir subay Kenan Evren'in yanına geldi. Sözlerini tam kuramadan çekinerek konuşmaya başladı. Komutanım, Türkeş'i bulduğumuzda eğer direniş gösterirlerse cümlesini bitirmesine fırsat kalmadan Evren'in cevabı anında ve sertti. Ne gerekiyorsa yapın, mukavemet ederse vurun. Türkiye'nin en güçlü milliyetçi liderine verilen bu emir darbenin gerçek doğasını gösteren bir andı. Çünkü bu artık sadece bir hükümeti değiştirmek değildi. Karşı çıkabilecek her güç gerekirse silah zoruyla susturulacaktı. Ama gerçekte Türkeş hiçbir gizli direniş örgütlemiyordu. Devletin bütün istihbarat gücü onu ararken o sadece 3 bina ötede sıradan bir evde sessizce bekliyordu. 13 Eylül'de Milli Güvenlik Konseyi halka bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı. Alparslan Türkeş'in 14 Eylül saat 13'e kadar teslim olmaması halinde suçlu duruma düşeceğini ilan etti. Ertesi sabah Alparslan Türkeş Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Darbe akan kanı durdurmak için yapılmıştı. Ama kısa süre sonra kendi başka bir kan tutmaya başladı. İlk idamlar 9 Ekim 1980'de gerçekleşti. Sol görüşlü Necdet Adalı ve ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu aynı gün dar ağacına çıkarıldı. Darbe yönetimi en azından infazların ilk turunda iki taraftan da birer isim seçerek
bir denge görüntüsü vermeye çalışıyordu. İlk idam kararı geldi önümüze ve dedi ki sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize yönetim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Ama en çok tartışılan vaka 17 yaşındaki bir gençle geldi. Erdal Eren. Darbe öncesindeki çatışmalı bir ortamda askeri inzibat erini öldürmüştü. Bu tartışmasız bir suçtu ve mahkemece de öyle kabul edildi. 19 Mart 1980'de idama mahkum edildi. Ama hukuki bir sorun vardı. Türk hukukuna göre 18 yaşından küçüklere idam cezası verilmiyordu. Eren suçu işlediğinde 17 yaşındaydı. Yargıtay bu yüzden kararı 2 kez bozdu. Mahkeme 3. kez toplandı. Ve bu sefer Eren'in doğum tarihi düzeltilerek yaşı büyütüldü. Yani suçun ağırlığı değişmedi. Ama devletin onu idam edilmesinin önündeki hukuki engel ortadan kaldırıldı. Milli Güvenlik Konseyi bu kararı onayladı. O dönem idamın tepki çekebileceği Kenan Evren'e hatırlatıldığında cevabı yıllarca unutulmayacaktı. Asmayalım da besleyelim mi? 13 Aralık 1980'de Erdal Eren Ankara Ulucanlar cezaevinde idam edildi. Tartışma Eren'in suçsuz olup olmadığı değildi. Bir asker gerçekten şehit olmuştu. Bu bir gerçekti. Tartışma bir hukuk devletinin idam edebilmek için bir gencin yaşını değiştirip değiştirmeyeceğiydi. Erdal Eren tek başına bir istisna değildi. O gelecek 3 yılın sadece ilk işaretiydi. Darbe sonrası süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı. Bu dönem Türkiye nüfusunun her 70 kişisinden birine denk geliyordu. 1.683.000 kişi fişlendi. Yani devlet bu insanları potansiyel tehdit olarak kayıtlarına geçirdi. 230.000 kişi askeri mahkemede yargılandı. 7.000 kişi için idam istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Ve bu 517 kişiden 50'sinin cezası infaz edildi. 18'i sol görüşten, 8'i sağ görüşten, geri kalan ya adli suçlardan ya da asala bağlantısından. Cezaevlerinde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. Bunların 170'i resmi raporlara göre işkence sonucu öldü. Bu rakam bir savaşın istatistiği gibi. Ama her biri bir isim, her biri bir aileyi ve geride kalanları temsil ediyordu. Üniversitelerden 1000 akademisyen, 300 binden fazla öğretmen görevden uzaklaştırıldı. 20 binden fazla derneğin faaliyeti durduruldu. Sendikalar kapatıldı. Grev hakkı kaldırıldı. Bugün çoğu insanın hatırlamadığı bir gerçek var. O dönem Kenan Evren'in arkasında devasa bir halk desteği vardı. Darbeden sonra Milli Güvenlik Konseyi ülkeyi yeni bir anayasa hazırlama kararı aldı. Eski 1961 Anayasası'nın siyasi istikrarsızlığa ve o yaşanan kaosa zemin hazırladığını düşünerek yeni bir anayasa hazırladılar. Hazırlanan bu yeni anayasa 7 Kasım 1982'de halkın onayına sunulacaktı ve Kenan Evren bu anayasayı tanıtmak için Türkiye'nin dört bir yanını dolaştı. Gittiği her şehirde onu meydanlar dolusu insan karşıladı. Afyon'da, Rize'de, İzmir'de, Manisa'da nereye giderse gitsin aynı manzara tekrarlandı. Bayraklar, alkışlar, sloganlar, Kenan Paşa çok yaşa sloganları. Bazı görgü şahitleri o coşkunun daha önce hiçbir siyasi liderin mitinginde görmedikleri bir yoğunlukta olduğunu anlatır. İnsanlar onu sadece bir devlet başkanı gibi değil, ülkeyi karanlık bir dönemden çıkaran bir kurtarıcı gibi karşılıyordu. O yıllarda sokakta, kahvede, evlerde konuşulan ortak bir cümle vardı. Bu adam olmasaydı bu ülke bitmişti. Bazıları onu Atatürk'ten sonra ülkeyi yeniden ayağa kaldıran bir lider olarak görüyordu. Konuşmalarında sürekli Atatürk'e atıfta bulunması, Atatürkçülüğünü öne çıkarması bu algıyı daha da güçlendiriyordu. Evren'e gittiği her yerde gerçek bir devlet adamına gösterilen saygı gösteriliyordu. 7 Kasım 1982 günü halk sandığa gitti. Sonuç netti. %91,37. Türkiye tarihinin gördüğü en yüksek sonuçlardan biriydi. Aynı gün Kenan Evren resmi olarak Cumhurbaşkanı da ilan edildi. Ama bu rakamın arkasında gözden kaçırılmaması gereken başka bir gerçek de vardı. O dönem hayır kampanyası yasaktı ve anayasa oylaması kasıtlı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birleştirilmişti. Yani şu soru kalıyor. O %91
sadece halkın gerçek sevgisinin yansıması mıydı? Yoksa aynı zamanda başka bir kapının kapalı olmasının sonucu muydu? Referandumdan sonra Türkiye'de gözle görülür bir şey değişti. Sokaklar eskisi gibi değildi. O günde 10 kişinin öldüğü, kahvelere girmenin bile risk taşıdığı dönem geride kalmıştı. Ekonomi 24 Ocak kararlarının üzerine inşa edilen yeni bir düzenle birlikte yavaş da olsa istikrara kavuşmaya başlamıştı. Ülke yıllardır unuttuğu bir şeyi yeniden hissediyordu. Sıradanlık. Bu normalleşme ilerledikçe baskılar da kademeli olarak gevşemeye başladı. Kenan Evren'in de kendisi değişen bu atmosferin bir parçası oldu. Artık günlük hayatta resimle, hatta zaman zaman halk arasında sıcak, sivil görünen bir profil çiziyordu. Sertliğini koruyordu ama söylem yavaş yavaş olağanüstü dönemin generali yerine devletin başındaki cumhurbaşkanı diline kayıyordu. Burada durup şunu söylemek gerekiyor. Bu tarihte sık görülen bir şey değil. Dünyanın dört bir yanında bu kadar mutlak gücü eline alan generaller genellikle o gücü bırakmaz. Tek parti, tek lider, ömür boyu iktidar. Tarih bu senaryoyu defalarca tekrar etti. Evrenin elinde gerçekten her şey vardı. Ordu, yargı, anayasa, halkın bütün desteği ve resmen sınırsız bir otorite. Ama Kenan Evren kendi etrafında bu sistemi kalıcı hale getirmeyi seçmedi. Sivil siyasete dönüş için bir takvim belirledi. Yeni siyasi partilerin kurulmasına izin verdi. Ve sonunda 6 Kasım 1983'te Türkiye'yi yeniden sandığa götürdü. Bu sefer sonuç onun beklediği gibi çıkmayacaktı. Evren'in desteklediği parti Turgut Sunalp'in Milliyetçi Demokrasi Partisi'ydi. Seçim kampanyası boyunca radyo ve televizyondan açıkça Turgut Özal'ın Anavatan Partisi'ne karşı konuştu. Ama seçmen beklenmedik bir şekilde Evren'in açıkça karşı çıktığı bu partiye bir zafer verdi. Ve burada Evren'in tüm gücüne rağmen yapmadığı şey belki de yaptıklarından daha çok şey anlatıyor. Sonucu itiraz etmeden kabul etti. Hiçbir seçim itirazı çıkarmadı. Hiçbir manevra denemedi. Elinde istediği zaman bu sonucu değiştirebilecek bir gücü tutarken kendisine açıkça karşı çıkmış olan Turgut Özal'a hükümeti tam anlamıyla demokratik bir şekilde teslim etti. 7 yıl sonra 1989'da Cumhurbaşkanlığı görevi süresi dolduğunda tekrar o koltuğa oturmak için bir manevra yapmadı. Görevini bıraktı. Ve sonrasında gündelik, sıradan bir hayata geri döndü. Artık ülkenin gündeminde eskisi gibi sürekli gelen bir isim değildi. Ama bu sessizlik sadece 23 yıl sürdü. Ta ki 2012 yılına kadar. O yıl dönemin hükümeti 1980 darbesini yargının önüne taşıdı. Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya yaptıkları darbe nedeniyle suçlu bulundu ve mahkemeye verildi. 94 yaşındaki Kenan Evren mahkemeye telekonferansla bağlanarak ifade verdi. Suçlamaları kabul etmedi. Söylediği cümle yıllar sonra bile hala tartışılıyor. Kenan Evren mahkemeye aynen şunu söyledi: "Biz ülkeyi kurtardık. Dava yıllarca sürdü." 18 Haziran 2014'te mahkeme kararını açıkladı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya anayasayı ve Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme takdir hakkını kullanarak bu cezayı müebbet hapse çevirdi. Askeri ceza kanunu gereği ikisinin de rütbeleri söküldü. 97 yaşındaki Kenan Evren ve 89 yaşındaki Şahinkaya hastanedeki yataklarından görüntülü sistemle mahkemeye bağlandı. İkisi de yastıklarına yaslanmış, ikisi de yarı yatar vaziyette kendilerine okunan kararı dinledi. Türkiye'nin son başarılı askeri darbesinin liderleri hakkında ilk kez bir mahkumiyet kararı görmüş oldu. Ama dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi ve karar henüz kesinleşmemişti. 10 Mayıs 2015'te Kenan Evren hayatını kaybetti. Yargıtay kararı kesinleştiremeden davanın ölüm nedeniyle düşmesine hükmetti. Geriye çözülmesi hiç kolay olmayan bir soru kalıyor. 1980'in Türkiye'si gerçekten bir uçurumun kenarındaydı. Günde en az 10 kişi ölüyordu. Enflasyon %116 idi. Meclis 5-6 ay boyunca devlet başkanı seçemiyordu. Kahramanmaraş'ta 100'den fazla insan sadece mezhebi yüzünden katlediliyordu.
Bu kaosu durduran Kenan Evren halkın büyük bölümü ve o dönem gerçekten onu bir kurtarıcı olarak gördü ve elinde tüm gücü tutarken o gücü kendi isteğiyle bıraktı. Ama aynı Kenan Evren 50 kişiyi astırdı. 171 kişi onun yönetimi altında işkencede öldü. 650 bin kişi gözaltına alındı. 17 yaşındaki bir genç idam edilmesi için yaşı değiştirildi. Bir tarafta ülkeyi iç savaşın eşiğinden döndüren, sonra da gücü kendi isteğiyle teslim eden bir general var. Diğer tarafta demokrasiyi 9 yıl askıya alan, binlerce insanın hayatını kalıcı olarak değiştiren ve bir mahkeme tarafından mahkum edilen bir general var. Peki siz Kenan Evren hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'yi uçurumun kenarından mı döndürdü, yoksa demokrasiyi kendi elleriyle yok mu etti? Bizlerle fikirlerinizi yorumda paylaşırsanız çok seviniriz. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.